Videomuza geçmeden sizlere hem hayalinizdeki futbol takımını kurup eğlenebileceğiniz hem de para kazanabileceğiniz BeStars platformundan bahsetmek istiyoruz. BeStars ile futbolcuların NFT kartlarını biriktirip bir takım kuruyorsunuz. Dünyaca ünlü futbolculardan oluşturduğunuz takımınızla turnuvalara katılıp algoritma tabanlı müsabakalarda galip geldikçe dolar olarak para kazanabilirsiniz. Kurduğunuz takımın kalitesine, taktiklerinize ve oyuncularınızın becerisine güveniyorsanız galip gelmek tahmin ettiğinizden de kolay olacaktır. Marketplace'ten takımınıza transfer yapar gibi bütçenize göre oyuncu kartları alabilirsiniz. Ronaldo, Messi, Mbappe ya da Türkiye Ligi'nde oynayan Muslera gibi pek çok oyuncunun NFT kartını satın alabilir ya da bu oyuncuları geliştirip aldığınız paradan daha yükseğe satabilirsiniz. Ayrıca gerçek dünya ligleriyle de entegre olan bu sitede elinizde kartı olan oyuncu kendi liginde gol attıkça ve iyi performans sergiledikçe sizler projenin kendi token'ını kazanacaksınız. Kazandığınız bu token'ları da swap yapıp istediğiniz gibi parasını çekebilirsiniz. İlgini çektiyse açıklamalardaki linkten BeStars'a kaydolup hayalindeki takımı kur ve gelir elde etmeye başla. Japonya tarihi denilince ilk akla gelen şeylerden birisi samuraylardır. Samurayların kullandığı silahlar, kuşandıkları zırhlar, savaş teknikleri ve hayat felsefeleri yıllardır merak edile gelmiş hususlardır. Peki bu müessese Japonya'da nasıl tarihe karıştı, hiç düşündünüz mü? Ya da birçoğumuzun beğenerek izlediği Son Samuray filmi hangi olaydan ilham alınarak yapıldı? Bu bölümümüzde sizlere samurayların sonunu getiren olaylar silsilesini anlatacağız. 1853 yılı Japonya için dönüm noktası oldu. Japonlar o tarihe kadar adalarına dışarıdan gelen Avrupalılara yönelik katı bir tutum sergilediler. Japonya hükümeti limanlarını misyonerlik faaliyetlerinde bulunmayan Hollandalı tüccarlar hariç tüm Avrupalılara kapalı tuttu. Ama 1853'te Edo açıklarına yaklaşan 4 Amerikan gemisi her şeyi değiştirdi. Amerikalılar Çin'i sömürmek için Japonya'ya bir basamak taşı yapmak istiyorlardı. Bu amaçla Japonya'yı yöneten Tokugawa Shogunluğunu tehdit edip Kagagawa Antlaşması'nı imzalattırdılar. Bu anlaşmayla Japon limanları yabancılara açılırken ülke hızla açık pazar haline geldi. ABD'nin kopardığı imtiyazları görünce ağızları sulanan İngiltere, Fransa ve Rusya da pastaya ortak olunca Japonya yarı bir sömürgeye dönüşüverdi. Shogunluğun içine düştüğü acziyet halktaki memnuniyetsizliği giderek arttırdı. İnsanlar ülkelerinde yabancı istemiyorlar, kaynaklarının sömürülmesine, kendilerinin fakirleşmesine tepki gösteriyorlardı. Bu memnuniyetsizlik kısa sürede bir kasırgaya dönüştü. Honshu adasındaki Choshu, Kyushu adasındaki Satsuma ve sonradan bunlara eklenecek olan Tosa haneleri Shogunluğa karşı olan muhalefete önderlik ettiler. Bu haneler ve onlara destek verenler kendi tarihlerinden esinlenerek yeni bir ulusal fikir etrafında birleştiler. Bu fikir, "Yaşasın imparator, kahrolsun barbarlar" sözleriyle sloganlaştırıldı. Kyoto'da oturan imparator, ülkenin idaresinden tecrit edilmiş bir vaziyette sembolik olarak varlığını sürdürmekteydi. Siyasi hiçbir etkisi kalmamakla beraber dini bir otorite konumundaydı. O sırada imparator olan Koumei, daha en başından beri yabancıların ülkelerine girişine karşıydı ve onları ülkeden atmak istiyordu. Shogun karşıtlarının kendisinin etrafında birleşmeyi bir çıkış yolu olarak görmesi, imparatoru cesaretlendirdi. Koumei, 1863'te yabancıların ülkeden çıkarılmasına yönelik bir ferman yayınladı. Onun işte bu hamlesiyle muhalifler isyan etti. Tokugawa Shogunluğu başta bu direnişi kolaylıkla bastıracakmış gibi görünse de işin rengi hızla değişti. Muhalifler baskın geldi. Shogun Yoshinobu durumun daha da kötüleşmesinden korkup 1867'de tüm yetkileri o sırada babasının yerine tahta çıkan Mutsuhito'ya, yani İmparator Meiji'ye devrettiğini açıklayıp iktidardan çekildi. Ama tantana burada bitmedi. Kyoto'ya giren muhalifler Tokugawalar var oldukça iktidarın imparatora tam olarak geçmeyeceğini düşünüp o zamanki adı Edo olan Tokyo merkezli haneyi iyice sıkıştırdı.
Kısa süre sonra yetkilerini devreden Yoshinobu, üzerinden baskıyı kırmak isteyince Bushin adı verilen savaş başladı. 15.000 kişiyle Edo'dan çıkan Yoshinobu, imparatoru isyancılardan kurtarma gerekçesiyle Kyoto'ya yürüdü. Ordular kentin güneyinde karşı karşıya geldiler. Yoshinobu adamlarının imparatora karşı savaşma isteklerinin olmadığını görünce Osaka kalesine çekildi. Oradan da deniz yoluyla Edo'ya kaçtı. Shogunluğun tamamen parçalandığını gören imparator da destekçileriyle beraber 1868'de Edo'ya yürüyüp çatışmasız bir şekilde şehre girdi. İmparatoru destekleyen devrimciler zafere ulaşmış oldular. İmparator Meiji iktidarı alır almaz köklü değişiklikler yapmak için düğmeye bastı. Ardı kesilmeyen modernleşme hamleleri neticesinde Japon kültüründe, dilinde, giyiminde ve toplumunda çok hızlı ve büyük değişiklikler meydana geldi. Birçok samuray bu durumdan rahatsızlık duydu. İmparatorun kendini başa getiren felsefeye karşı geldiğini düşünmeye başladılar. Özellikle de 1871'de feodalizmin kaldırılması ülkedeki yerel hanedanların büyük tepkisine yol açtı. Bu hamle samuraylık müessesesini de işlevsizleştiriyordu. Çünkü onlar derebeylerin kapıkulları konumundaydılar ve beyler işlevsizleşirse onlara da ihtiyaç kalmazdı. Değişime en sert tepkiyi Satsuma hanesinin lideri Saigo Takamori gösterdi. Saigo, Meiji restorasyonunu destekleyen önemli soylulardan biriydi ve imparator için savaşmıştı. Samuraylarıyla beraber yeni kurulan düzene adapte olmakla beraber geleneksel tarafını da hala muhafaza etmekteydi. Meiji ise kendisini zirveye taşıyan bu güçlerden kurtulma niyetindeydi. Yani devrimin kendi çocuklarını yeme vakti gelmişti. Gün geçtikçe Meiji ile Saigo'nun arası açıldı. Özellikle Kore'ye savaş açma konusunda ihtilafa düştüler. Saigo savaş isterken imparator buna karşıydı. Saigo durumu protesto adına tüm görevlerini bırakıp kendine sadık samuraylarıyla beraber hanedan merkezi Kagoshima'ya döndü. Memleketine dönen Saigo, Shigakko olarak bilinen özel bir akademi kurdu. Geleneksel samuraylık eğitiminin yanında modern usullerle de eğitim verdi. Ülkedeki hoşnutsuz samuraylar giderek onun kapısında toplandılar. Merkezden bölgeye atanan vali dahi ona saygı duymaktaydı. 1876'ya gelindiğinde Saigo bölgede merkezi hükümet güçlerine alternatif olacak kadar güçlendi. İmparator yasalarla samurayların hareket alanını her adımda biraz daha kısıtlamaya devam etti. Aldıkları maaşları, açık alanda silah taşıma yetkilerini, kendilerine saygısızlık edenleri infaz edebilme imkanlarını ellerinden aldı. İmparatorun bir nevi kast sistemi olan bu düzeni değiştirmek istemesi elbette samurayların aleyhineydi. Kagoshima'da toplananlar hükümet güçlerine saldırıp Saigo'yu da liderleri olması konusunda ikna ettiler. İsyancıların eylemlerinin gerekçelerinden birisi de liderlerine merkezi hükümet tarafından suikast girişiminde bulunulması iddiasıydı. Böylece 1877'de samurayların son direnişi başladı. Saigo, imparatorla konuşmak istediğini belirterek adamlarıyla başkentin yolunu tuttu. Emrinde 12.000 samuray, 200 topçu ve 60 kadar da savaş topu vardı. Ordusu kısmen modernize edilmişti. Yeni askeri düzene geçen imparatorluk ordusunun genel mevcudu ise 57.000 kadardı. Bunların 450'si süvari, 46.000'i piyade, 5.000'i imparator muhafızı, 1.500'ü mühendis, 900'ü kıyı topçusu, 2.700'ü sahra topçusu, 480 kadarı da demiryolu muhafızıydı. İmparatorluğun ülke genelinde 100'den fazla topu varken 18.000'de teşkilatlı polisi mevcuttu. Saigo 1877'nin kara kışında Ocak sonunda yola çıktı. Öncüleri 19 Şubat'ta kritik bir yer olan Kumamoto Kalesi'ne varıp kuşattılar. Ana ordu da 22 Şubat'ta kale önlerine vardı. Kaledeki 4.000 adam beklenenden daha iyi savunma yapınca samuraylar buzları kırıp siper kazdılar ve mevzilendiler. Sağdan soldan gelen adamlarla Satsuma hanesinin gücü 20.000'e kadar çıktı. Ama kuşatmaya yardım gelmemesi için samurayların geniş bir alanı tutmaları gerekiyordu. İmparatorluk ordusu da boş durmuyordu elbet. Gemilere bindirilen askerler General Yamagata emrinde Kyushu adasına vardılar.
9.000 asker 4 Mart'ta Kumamoto'nun kuzeybatısındaki Ariake Körfezi'nden çıkarma yapıp Tamarazuka'ya saldırdı. Buradaki muharebe günlerce sürecekti. Bir iki gün sonra birkaç bölük imparatorluk askeri Saigo'nun merkezi Kagoshima'ya çıkarma yaptı. Samuraylar buraya yeteri kadar adam bırakmadıkları için burası kısa sürede imparatorun kuvvetlerinin eline geçti. Ayrıca kuşatma kuvvetlerini arkadan sarması için 4.000 kişilik bir birlikte Yatsushiro'dan karaya çıkartıldı. Bu birlik 19 Mart'ta Miyanohara'yı alıp Satsuma birliklerini ardından vurdu. İmparatorluk güçlerinin yardıma gelmesiyle kaleyi düşüremeyeceğini anlayan Saigo, çekilip askerlerini üçe böldü. İlk grup Kagoshima'yı almaya yollanırken, diğer gruplar Hitoyoshi ve Nobeoka'ya yerleştiler. Saigo ise Miyazaki'ye vardı. Mayıs ayı boyunca çatışmalar devam etti. Bu süreçte imparatorluk orduları güçlenirken, samuraylar daha da zayıfladılar. İptidai şartlarda savaşmak mecburiyetinde kaldılar. Merkezleri Kagoshima'yı alamamalarına ve Mayıs sonunda Hitoyoshi'yi kaybetmelerine rağmen direnmeye devam ettiler. Saigo yine kritik bir nokta olan Miyako-no-jo'ya geçip gerilla hareketlerini yönetmeye devam etti. İmparatorluk generalleri burayı alıp direnişi ikiye bölme niyetindeydiler. Kente farklı cihetlerden saldırabilecek şekilde kuvvetlerini takviye ettiler. 25.000 kişiyi bulan saldırı kuvvetleri Ağustos ortasında Miyako-no-jo'ya yürüyüp ayın 24'ünde burayı aldılar. Saigo adamlarıyla önce Miyazaki'ye geçse de sıkı takip yüzünden elindeki son büyük kale olan Nobeoka'ya çekildi. İmparatorluk kuvvetleri ise onu takip edip kasabaları bir bir düşürdüler. Nobeoka'da ne kadar tutunabilir, orası meçhuldü. Sayıları artık 10.000'e kadar inen samuraylar, Japon İmparatorluk ordusunun hızla kuzeye yönelmesi üzerine kenti terk ettiler. 14 Ağustos'ta imparatorluk askerleri Nobeoka'yı ele geçirdiler. Var olan güçlere ek olarak kuzeyindeki Oita ve Saiki'ye asker çıkarıldı. Maksat isyancı samuraylara kaçacak alan bırakmamaktı. General Yamagata Arimoto'nun adamları ayın 15'inden 18'ine kadar çatışarak samurayları Enodake Dağı'nda sıkıştırdılar. Saigo Takamori son kez savaş meclisini topladı. Herkes ümitsizliği kabul ediyordu. Ama liderler Saigo'yu ölünceye kadar korumak istediklerinden teslim olmaya yanaşmıyorlardı. Bunun üzerine Saigo en yakın adamlarını alıp gizlice oradan ayrılmayı düşündü. Ona yoldaşlık edenlerin canını ancak böyle kurtarabileceğine inandı. 19 Ağustos'ta Saigo sadık adamları Kirino, Murata, Beppu, Hemmi ve birkaç yüz kadar fedaisiyle düşman hatlarını yarıp sisin içinde kayboldu. Geri kalan 8.000 kadar asker parça parça teslim olmaktan başka çare bulamadı. Satsuma isyanı bastırılmıştı. Ama Saigo'nun hattı yarıp ortadan kaybolmasının haberi tüm ülkede gündeme oturdu. Kimileri şaşkın, kimileri sevinçli, kimileri ise endişeliydi. Endişeli olan taraf Edo'daki saraydı. Saigo bir avuç adamla kuşatmayı nasıl yarmış? Nereye gitmişti? Bu soruların cevaplanması şarttı. Aksi takdirde Saigo bir kahramana dönüşebilir, yönetimden rahatsız olanlar için bir sembol haline gelebilirdi. Kyushu adasına asker sevkiyatı hızlandırıldı. Samurayların kıstırılması için kasaba ve kalelere tabur tabur asker dolduruldu. Herkes Saigo'yu ararken o Eylül başında memleketi Kagoshima'da beliriverdi. Grubu yoldaki katılanlarla beraber 500 kişi olmuştu. Samuraylar başta kenti almaya çalışsalar da bunu başaramadılar ve ağaçlarla kaplı Shiroyama tepesine çekilip burayı tuttular. Bunu haber alan imparatorluk askerleri Kagoshima'ya aktılar. Enodake Dağı'nda olanların olmaması için her türlü tedbiri aldılar. Samurayları çepeçevre sarıp barikatlar kurdular. Savaş toplarını tabyalara yerleştirip namlularını Shiroyama tepesine yönelttiler. Tam 30.000 adam 500 adamı ellerinden kaçırmamak için pür dikkat tek bir noktaya odaklandı. 10 Eylül'de bombardıman başladı. Küçücük bir alana adeta gökten gülle yağdırıldı. Samuraylar cılız da olsa karşılık veriyorlardı. Ama artık cephaneleri iyice azalmıştı ve ayın 23'üne kadar 200'den fazla arkadaşlarını kaybetmişlerdi.
O gün Saigo'ya şartsız teslim olması için çağrı yapıldı. Fakat bu çağrı yanıtsız kaldı. Belli ki samuraylar çaresiz direnişlerine devam edeceklerdi. 24 Eylül'ün şafağında Japon İmparatorluk Kuvvetleri denizden destekli bir top atışına daha başladılar. Bu seferki top atışları diğerlerinden daha yoğun ve daha kuvvetliydi. Atışları takiben piyadeler dört bir yandan samurayların saklandığı tarafa doğru ilerlediler. Samuraylar kurşun yağmuru altında savunmalarına devam ettiler. İlerleyen dakikalarda Saigo Takamori bir kurşunun hedefi olup ağır bir şekilde yaralandı. Son samuray toprağa düşmüş, can çekişiyordu. Artık isyanın sonu gelmişti. Hemmi Jiurusha da efendisinin son görevini yerine getirmesi için yardıma koştu. Saigo seppuku yapıp hayatına son verecekti. Katanasını alıp bağırsaklarını deşerken Hemmi de efendisinin kafasını gövdesinden ayırdı. Saigo'nun ölümü üzerine geri kalan Satsuma samurayları imparatorluk güçlerine karşı bir intihar taarruzu gerçekleştirip ölüme yürüdüler ve birer birer ölümün tadına baktılar. Satsuma isyanının bastırılmasıyla modern imparatorluk ordusu kendisini ispatlarken samurayların devri de bir daha açılmamak üzere kapandı. Ve son olarak da videoyu beğenip bizlere olan desteğinizi göstermenizi rica ederek sizlere iyi günler diliyoruz.